Bu üçüncü videomuzda akor geçiş çalışmaları ve basit ritim kalıplarını öğreneceğiz. Bu zamana kadarki dersleri tekrarlamanızı ve onlarda iyi olduğunuzu hissettikten sonra bu çalışmayı yapmanızı öneririm. Bu çalışmalarda, pratik çalışmalarınızda ne kadar sağlam olursanız, ne kadar güven hissi yaşarsanız, sonraki çalışmalarda ve teorik çalışmamızda o kadar öğrenme süreciniz hızlanacaktır. Şimdi gelin hep beraber dersimize başlayalım. Evet, bu dersimizde öncelikli olarak basit akor kalıplarıyla basit ritim kalıplarını öğreneceğiz demiştik. Şimdi la minör akorunu öğreneceğiz. Ancak teorik bilgiye yani teorik bilgi aşamasını ilerleyen süreçte size vereceğiz. Ancak bugün öğreneceğiniz şeyler tellerde basacağınız yerler olacak. O yüzden ilk öğreteceğim akora birinci, ikinci öğreteceğim akora ikinci diye akor isimlendirmeleri vereceğim. Siz de bu şekilde pratik yoldan çalışacaksınız. İlk akorumuz la minör akoru demiştik. Şu şekilde basıyoruz. Dördüncü telimizde ikinci parmakla ikinci perdeye basıyoruz. Üçüncü parmağımızla hemen bastığımız yerin altında üçüncü tele ikinci perdesine basıyoruz. Ve birinci parmağımızda da ikinci telin birinci perdesine basıyoruz. Bu şekilde hepsine birden bastığımızda oluşturduğumuz akor la minör akoru oluyor. Birinci akorumuz şu anda. Bunu da şu şekilde 5. telden itibaren başlayarak tarama dediğimiz yöntemle bu şekilde tarama dediğimiz yöntemle önce elimizi alıştırıyoruz. Her telden, özellikle de birinci telden ses geldiğine emin olun. Bunun için tek tek basıp kontrol edebilirsiniz doğru bastığınızı. En alt telden de ses düzgün çıkıyorsa 4 kere bu şekilde önce akoru bir dinleyin. Sonra elinizi bozup tekrar öğrendiğiniz şekilde elinizi tam kalıp halinde koymaya çalışın. Nasıl koyuyorduk? İkinci parmak, dördüncü tel, ikinci perde, üçüncü parmak, üçüncü tel, ikinci perde, birinci parmak, ikinci tel, birinci perdede. Burada dikkat edeceğiniz en önemli şey, birinci parmağınızı basarken alttaki teli kapatmamasına özen gösterin. Yani buradan sanki bir kalem geçiyormuş gibi boşluk bırakmanızı öneriyorum. Bu şekilde basıp kontrolünü de yaptıktan sonra yine metronomumuzu açıyoruz. Metronomumuz yine 60 metronomda ayarlı ve metronomumuzla parmağımız sıkılana kadar, gücü kesilene kadar basmaya çalışın. Sadece ritimle beraber. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vuruşta bir yapıyoruz bu işlemi. 3, 4 ve son kez. 2, 3, 4. İlk akorumuzdan sonra ikinci akoru oluşturmak için elimizi yine la minör akorunda bastığımız yerlere koyuyoruz. Koyduktan sonra öbür akorumuza geçmek için elimizi bir tel üste taşıyoruz. Olduğu gibi. Bu şekilde taşımak kafanızı karıştırıyorsa o zaman baştan şöyle söyleyebiliriz. Bu sefer 5. tel ikinci perdeye ikinci parmağımla basıyorum. 4. tel ikinci perdeye üçüncü parmağımla basıyorum. Ve 3. tel birinci perdeye de birinci parmağımla basıyorum. Ve çalıyorum. Bu şekilde temiz ses elde edebiliyorsanız, yani hem perdelerin dibine basabiliyorsanız, hem de altta şu şekilde alttan bastığınız tellerden ses duyulmuyorsa, bütün tellerden net bir ses çıkabiliyorsa o zaman doğru bastığınıza emin olabilirsiniz. Bu akora geçişteki en önemli, en kolay size anlatabileceğim şey ilk öğrendiğiniz akoru oluşturun ve bir tel hepsini üste kaydırın. Bu şekilde üste kaydırdığınız zaman bir tel üste kaydırdım.
ikinci akorumuzu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi metronom eşliğinde biraz bu akoru çalıştıktan sonra siz elinizi bozup tekrar bu akoru oluşturmaya çalışın. Bundan sonra yapacağımız şey de metronomla her 4 vuruşta bir akor değiştirmek. Önce birinci öğrendiğimiz akorla başlıyoruz. Sonra ikinci akorumuza geçiyoruz. 4 vuruşta bir akor değiştiriyoruz. Metronomumuz 60 başlıyor. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu işlemi parmaklarınız yoruluncaya kadar yapın. Parmaklarınız ilk seferlerde oldukça acıyacak, hatta uçları nasır tutacaktır. Endişe etmeyin. En fazla 2-3 hafta sonra parmaklarınız alışacak ve artık o nasırlarınız da geçecek. İlk 2 akorda sıkıntısız bir şekilde geçiş çalışmalarını yapabildiyseniz şimdi 3. akorumuza başlayabiliriz. Bunun için yine ilk akorumuzu kurarak başlıyoruz. İlk akorumuz nasıldı bir hatırlayalım. İkinci parmağımızla başlıyorum. 4. tel ikinci perde. 3. parmağımız 3. tel ikinci perde. 1. parmağımız 2. tel 1. perdedeydi. Bu akoru oluşturduktan sonra şimdi geçeceğimiz akora zemin hazırlamış olacaksınız. Bu akora geçerken de önce 1. parmağımızdan başlıyoruz. 1. parmağımızı 2. tel 1. perdeden 1. tel 1. perdeye alıyoruz. Ondan sonra 3. parmağımızı 2. tel 3. perdeye veya küçük parmağımızı 3. tel 2. perdeye hangisinde rahat edecekseniz ve 2. parmağımızı da 3. tel 2. perdeye koyuyoruz. Bu şekilde oluşturduğumuz akorumuzla da biraz deneme yapıyoruz. Elinizi bozup bu işlemi tekrar yapabilirsiniz. Önce 1. akoru kuruyoruz. Sonra 1. parmağımızı 1. tel 1. perdeye, 3. parmağımızı 2. tel 3. perdeye veya küçük parmağımızı 3. tel 2. tel 3. perdeye ve son olarak da 2. parmağımızı 3. tel 2. perdeye koyuyoruz. Şimdi geçiş çalışmasını yapacağız. Bu elimizi bozup kurma aşamasından sonra eminseniz akorunuzdan, o zaman yine metronomumuz yardımıyla bu 2 akor arasında sadece geçiş yapıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 akorumuzu da öğrendik. 3 akorumuzu da öğrendiğimize göre şimdi üçünün arasında akor geçişi yapacağız. Önce ilk kurduğumuz akoru, sonra 3. kurduğumuz akoru, 3. kez çalıştığımız akoru, sonra da 2. defasında gösterdiğim akor arasında çalışma yapacağız. Sıralama bu şekilde olacak. Yani 1. öğrettiğim akor, 3. öğrettiğim akor ve 2. öğrettiğim akor. Sıralama bu şekilde olacak. Fakat burada bir husustan daha bahsedeceğim. 1. akoru çalarken 5. telden başlayın taramaya. 3. akoru öğrettiğim zaman 4. telden başlıyorsunuz taramaya. Ve ikinci defasında öğrettiğim akorda 6. telden başlıyorsunuz. Bu şekilde metronom yardımıyla hemen bir alıştırma yapalım. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ve başa döndüm. 2, 3, 4. Bu şekilde çalışmanızı oldukça sık tekrarlayın. Bir hafta boyunca her gün 1 saat bu alıştırmayı yaparsanız eliniz eminim alışacaktır ve bir sonraki aşamaya hazır olacaksınız.
Şimdi bu 3 akoru basit bir ritim kalıbında bir marş veya foxtrot diye adlandırdığımız ritim kalıbıyla pekiştirelim. Ritim kalıbımız şöyle. Birinci akorda P parmağımız 5. tele bir kere basıyor. Diğer i parmağımız veya im parmağını beraber kullanabilirsiniz. Alt tellere yukarıdan aşağı doğru bir kez basıyor. Bu şekilde akoru ikiye bölüyoruz. Ve bir vuruşu da ikiye bölüyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Bu şekilde bir ritim uygulayacağız. Ritmi tekrar gösteriyorum. P parmağıyla 5. tele bastım ilk akorumuzda. Ve alt telleri parmağımızın dış yüzeyiyle itiyoruz. Bir vuruşu ikiye bölüyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve sonra bu uyguladığımız ritmi 3 akor geçişinde de yapıyoruz. Ama birinci akorumuzda 5. telde ikinci bastığımız birinci parmakla birinci perdeye bastığımız akorda 4. telde P parmağı ve son olarak bastığımız akorda 3. akorumuzda da 6. telde P parmağımız ilk notayı çalacak şekilde bu alıştırmayı metronomla beraber yapalım. 2, 3, 4. Burada her bir vuruşta ikiye bölerek yapacağız. İlk vuruşu P parmağımız, diğer vuruşları I ve M parmağımız aşağı doğru hareketle yapacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Akorları genelde solo çalan bir enstrümanla beraber birleştirirseniz çok güzel olur. Tek başına size çok zevk vermez. Onunla ilgili bir örnekle dersimizi noktalayalım.